Ekran başındaki sevgili seyirciler, şimdi ekranlardan ayrılmayalım. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Emre Güvercin bizlerle olacak. Hoş geldiniz Emre Bey, nasılsınız? Hoş bulduk Filiz Hanım, çok teşekkür ederim. Materyallerimizle birlikte oturduk. Evet, hep beraber. Hemen şimdi ekran başındaki hanımlar diyeceğim burada. Çünkü bu en çok hanımları ilgilendiren konular. Hanımlar ekran başındalar. Hemen son günlerde çok da merak edilen bir şey sormak istiyorum size. 3 boyutlu simülasyon cihazının ameliyat planlama sürecinde nasıl kullanıldığını ve nelere fayda ettiğini bize anlatırsanız. 3 boyutlu simülasyon cihazlarını biz plastik cerrahide ameliyat planlamasında çok sık kullanıyoruz. Yaklaşık 20-25 yıldır aslında bu cihazlar var ama yıllar içerisinde tabii gelişen teknolojiyle birlikte bu cihazlar çok daha iyi bir noktaya geldiler. Aslında biz bütün hastaları ameliyat öncesinde değerlendirip muayene ediyoruz ve benim genel anlamda gördüğüm şey oluyor. Hastalar kendi vücutlarıyla alakalı, deformiteleriyle alakalı çok bilgili değiller. Çoğu asimetrelerini bilmiyor veya vücutta hangi yerde nasıl bir bozuklukları var bununla ilgili bir bilinçleri yok diyebilirim bu anlamda. Biz bu cihazlarla birlikte hem bu hastanın bu şekilde bir bilincini artırıyoruz. Kendi deformitelerini görmesini sağlıyoruz. Görsel olarak bunu sunuyorsunuz evet, sanırım. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bir hasta kendisine bir 3 boyutlu aynadan bakıyor. Ve evet. tamamen neresinde hangi problem var bunu objektif bir şekilde görebiliyor. Aynı zamanda tabii bu şekilde ölçümler de yapıyoruz. Nerede ne kadar sarkma var? Hangi tarafta ne kadar hacim farkı var? Mesela meme açısından bahsedecek olursam hangi meme bir meme diğerinden ne kadar büyük, ne kadar sarkık, göğüs kafesi deformitesi var mı? Hemen bunların hepsini gösterebiliyoruz. Lafınızı bölüyorum burada. Bu çok önemli bir konu. Çünkü kadınların neredeyse %80'inde yaşanan bir problem bu. Simetri problemi değil mi? Ama sonuç olarak bu yaratılışla mı alakalı Emre Bey? Çünkü hani sağ ve sol tarafımız birbirinden hep farklıdır ya. O yüzden bir göğüs diğer göğüsten hep birazcık daha sarkık olur, farklı olur. Tabii bütün insanlarda hem yüzde hem vücutta, kolda, bacakta, bütün vücut bölgelerinde sağ ve solda az da olsa asimetri olur. Yani ben meslek hayatım boyunca tamamen simetrik hiçbir organ görmedim. Memede bu daha dramatik olabiliyor. Ben genellikle bunu anlatırken, hastalara bilgi verirken memeler için memeler ikiz organlar değildir. Memeler aslında kız kardeş gibidir. Biri birinden çok farklı olabilir, benzer de olabilir. Hep bundan bahsederim ve planlama yaparken de aslında birbirine benzetmeye çalışırız. Yani aynısının tıpkısı bir ameliyat yapmanız mümkün değil. Aslında bu yüzde de böyle. Bütün vücut bölgelerinde bu şekilde. Sadece tabii bu beklentiyle gelindiği zaman hasta eğer tamamen simetrik bir beklentisi varsa mutsuz olabiliyor ve biz bunu önceden gösterdiğimiz zaman daha uygun bir beklentiyle ameliyata hazırlamış oluyoruz bu anlamda hastaları. Evet, zaten çünkü ameliyata girmeden önce kişinin ne istediği de çok önemli. Burada aslında baz alınması gereken en önemli şey sanırım bu, kişinin ne istediği. Peki bunu her hasta için kullanmak mümkün mü? Yani aslında bir burun estetiği olduğu zaman ne oluyor? Bir simülasyon aslında bütün vücut bölgelerinde kullanabiliyoruz. Yani başta tabii memeden bahsettik ama özellikle yüz bölgesinde çok sık başvuruyoruz. Çünkü yüzde de çok ciddi asimetri olabiliyor. Evet. Burunda buna bir antiparantez açmak istiyorum. En çok kullandığımız bölge. Çünkü burun 3 boyutlu olarak planlanması gereken bölge ve yüzün tamamen tam ortasında bir organ. Aslında burun güzelliği yüzün bütününde çok güzelliğine yansıyor. Çok güzel bir yüzde eğer deforme bir burun varsa o yüzün güzelliğini de maskelemiş oluyor. Çünkü yüzde ilk baktığımız yer yüzün ortasında. İlk açı. Ve asimetrisi çok kolayca belli olan, uzaktan bile belli olan bir organ. Bunun dışında tabii yüzle alakalı diğer yanak bölgesi, orta yüz bölgesi, üst yüz bölgesi, bu bölgelerde de kullanabiliyoruz simülasyon yaparken. Ve başta bahsettiğim gibi yine bu bölgelerin hastanın farkındalığının artması muayene amacıyla da nasıl bir asimetri var, nerelere dokunmak isteriz veya şikayetlerine binaen nasıl bir şeyler yapılabilir, bunları da gösterme açısından çok ciddi anlamda bize fayda sağlıyor. Vücutla alakalı yine hem küçülmede hem büyütmede kullanabiliyoruz. Mesela bir liposuction talep eden bir hastada gövdeyi küçültebiliyoruz. Liposuction yapılmış şekilde halini gösterebiliyoruz. Veya tam tersine büyütme de isteyebilir. Mesela popo büyütme isteyebilir hasta. Büyümüş ve normal halini bu şekilde gösterebiliyoruz. Hastanın da beklentisine uygun olacak şekilde bir büyüklük bu şekilde sağlayabiliyoruz. Peki meme estetiğinde implantların patlama ve delinme riski ne kadar ya da var mı? Aslında
implantların delinme veya patlama riski insan vücuduna adapte edildikten sonra yok. Burada ben tabii yanımda birkaç tane implant getirdim göstermek bakıyorum açısından. ben de onlara. Sağlam bir implantın çeperi tamamen düzgün. Etrafında ve içerisinde silikon bulunur ki biz bu implantları yaklaşık 60 yıldır kullanıyoruz bütün dünyada. Şu an kullandığımız implantlar 6. jenerasyon implantlar ve tamamen güvenliler. Vücutla biyouyumlulukları anlamında hiçbir sorun teşkil etmiyorlar. Yani biz bunu vücuda adapte ettiğimiz andan itibaren herhangi bir patlama, delinme riski Vücudun kabul göstermiyoruz. etmeme olasılığı yok diyoruz o Vücudun zaman. kabul etmeme olasılığı yok. Dediğim gibi bir 60 yılın üzerinde bir tecrübemiz var bununla alakalı ve artık tabii yapılan çalışmalarla bu süre zarfında ciddi anlamda yol kat edildi. Yıllar içerisinde implantların çeperleri çok değişti, içerisindeki silikon değişti. Şu an vücutta tamamen uyumlu diyebilirim. Çünkü biz eskiden patlayan silikonlar duyuyorduk. Evet. Şimdi artık yok öyle bir şey. Patlayan silikon aslında duymuyoruz aynen. Ben bir tane silikonu sizin için kestim getirmeden önce. Şunu göstermek için kestim aslında. Ya bir silikon vücutta patlarsa ne olur veya delinirse ne olur? Dağılmayan bir şey Gördüğünüz olduğunu gibi, görüyoruz. Evet, dağılmıyor. Tamamen bu tabii özel bir silikon. Yani bildiğimiz silikonlardan değil, bu bir medikal silikon. Tamamen dağılmıyor. Yani şeklini tamamen koruyor. Bunun dışında tabii bunlar yabancı bir materyal olduğu için vücut bütün protezlerde, bu diz protezi de olur, kalça protezi de olur, başka bir protez de aklınıza ne gelirse etrafında bir çeper oluşturuyor. Ve bu çeper zaten silikonu sardığı için yırtılsa bile dışarı herhangi bir materyalin çıkma ihtimali yok. Yani silikon vücudunuzda meme için konuşuyoruz tabii. Koltuk altınıza dağılmaz, başka bir yere gitmez, kalbinize Zaten benzer gördük yayılmaz. orada akışkan bir şey değil. Evet, yarı akışkan diyebiliriz. Tam bir katı da değil, sıvı da değil. Çok özel bir materyal bu. Tabii bunun bu hale gelmesinde de ilerleyen teknolojinin çok ciddi bir faydası oldu bize. Peki diyelim ki meme implantı takıldı ve sonra biraz önce kesik yaptığınız bir şey söz konusu oldu. Bunu nasıl hissedebilir meme protezi olan kişi? Ne gibi bir şikayetle o kendini belli eder? Tabii bu zaman içerisinde bir deformiteyle gelir karşımıza. Memede asimetri oluşur. Çok belirgin bir asimetri oluşur. Bir taraf bir taraftan daha büyük hale gelebilir. Daha küçük hale gelebilir. Şekli bozulabilir bu Bunlar anlamda. bir belirti olabilir. Evet. Tabii biz bunun için hastalarımızın ameliyat sonrası süreçten itibaren her yıl düzenli kontrole gelmesini istiyoruz. Bunu muayeneyle de anlayabiliriz. Ama rutin olarak bütün hastalarımızda biz ultrasonla bir görüntüleme yapıyoruz. Ultrasonda şüphelendiğimiz durum varsa eğer bu protezler MR'la uyumludur. MR'la bunu korele ediyoruz. Yani gerçekten burada ultrasonun gördüğü bir deformite var mı, bir yıpranma var mı? Ve bu şekilde eğer bir problem varsa değiştirilebiliyor rahatlıkla. Yani ultrasonda baktık protez doğru yerde değil, kaymış. Bu o zaman yeniden bir ameliyat gerektiren durum oluyor değil mi? Eğer hastada ciddi bir deformite geliştiyse, ciddi bir asimetri geliştiyse ve hastanın böyle bir isteği varsa bu durumda tabii güvenli bir şekilde değiştirilebilir meme implantları. Peki meme dikleştirme implantsız da yapılabilir mi? Evet, bu aslında çok güzel bir soru çünkü bana başvuran hastaların da bazılarında hem hekim görüşlerinden veya arkadaşlarından tecrübeli bu şekilde yani ameliyat olmuş arkadaşlarından edindikleri fikirlerden veya internet aramalarından genellikle elde ettikleri bilgi şu: dikleştirme protezsiz olmaz. Burada tabii özellikle biz hangi hastalara dikleştirme yapıyoruz? Meme başı, meme alt oluğunun altına inen hastalara dikleştirme yapıyoruz. Tıbbi olarak bu böyle ama hastaların bize genellikle başvuru sebebi memenin üst poli dediğimiz bölgede bir boşluk oluşması. Yani dekolte bölgesinin boşalması. Ben Bu burada emzirmeyle de olabilecek bir şey çünkü. Emzirmeyle olabilir, kilo kaybıyla birlikte olabilir, aşırı kilo kaybıyla beraber olabilir. Zaman içerisinde olabilir bu. Yani birçok sebepten dolayı memede sarkma biz görebiliriz. Ama özellikle emzirme sonrası, gebelik sonrasında çok sık karşımıza çıkıyor. Çünkü gebelik döneminde hem memenin yapısı değişiyor. Meme bezleri de olduğu için meme büyüyor. Büyüyor, ve evet. Emzirme sonrasında meme küçüldüğü için orada tabii bir boşalma oluyor. Dokularda, bağlarda gevşeme oluşabiliyor bu anlamda. Tabii bazen de gebelik döneminde çok kilo alınabiliyor. Bu kilolar kaybedildiği zaman da deri desteği memenin hem de bağ desteği gevşemiş oluyor. Ben burada aslında yanımda iki tane maket getirdim. Solda gördüğümüz makette normal bir memenin anatomisi Sağlıklı. bu. Sağlıklı, emzirilmemiş, meme bezleri normal erişkin bir kadında bir memenin iç kısmında bu şekilde görüyoruz. Burada gördüğümüz şey memenin kası, buradan damarları ve sinirleri görebiliyorsunuz ve memenin bez kısmını görüyoruz. İçerisinde tabii yağ dokusu da var her memede. Bu genellikle %50
50 şeklinde olabilir. Veya meme dokusu daha fazlalıklı memelerde bu oran daha artabilir. Kişiden kişiye Kişiden farklılık kişiye gösteriyor. değişebilir. Bu neyi değiştiriyor peki? Yağ dokusu daha fazla, kilo vermeyle beraber meme daha fazla boşalabilir. Bunu gösteriyor bize. Tabii ameliyat tekniği açısından da bizim açımızdan biraz farklı davranmamızı gerektirebiliyor. Emzirmiş bir memede ise gördüğünüz gibi meme dokusu büyümüş ve meme dokusu aşağı doğru sarkmış. Tabii burada Annelik estetiği mi annelik diyoruz estetiği buna? kısmında aslında bu, veya kilo verilmişse yine olabilir genç erişkin bir kadında. Burada tabii memeyi dikleştirirken, toparlarken özellikle dikkat edilmesi gereken şu. Bizim meme dikleştirme tekniklerimiz, klasik tekniklerimizin çoğu aslında memeyi küçülterek dikleştiren teknikler. Bu yüzden de bu tarz bir teknik uygulandığında tabii memeden doku çıkarılacağı için hasta eğer büyütme istiyorsa veya ya benim hacmim bana yeterli, meme büyüklüğümden memnunum ama dikleşsin istiyorum diyorsa, siz memeden doku çıkartırsanız muhakkak yerine bir şey koymanız lazım. Diğer türlü yeterli dolgunluk sağlayamıyorsunuz memede. Ama memeden hiç doku çıkarmadan sadece meme dokusunu, bu damarları da koruyarak Sadece dikleştirirseniz, yani şekillendirirseniz, ki ben bunu push-up sütyenlere benzetiyorum evet, aslında. aslında onu da soracaktım. Çünkü biliyoruz ki çoğu kadın meme sarkıklığı yaşayan push-up sütyenler kullanıyor. Push-up sütyen memeyi alttan destekleyerek bir dekolte dolgunluğu elde etmesini sağlıyor. Aslında bundan yola çıkarak bir push-up sütyen gibi memeyi içeriden destekleyen bir sütyen yapısı oluşturursak memeyi o şekilde kaldırabiliyoruz. Tabii bu aşamada özellikle deri çok önemli. Derinin Buna müsait olması, çoğunda zaten çok sarkık olduğu için meme derimiz fazla oluyor. Meme derisi bazlı bir kaldırma yaptığınızda sonuç uzun vadeli Bu yeni olmuyor. bir teknik mi? Aslında yeni bir teknik değil, bu biraz geliştirilmiş bir teknik diyebilirim. Yani birkaç şey eklenmiş ve farklı noktalardan desteklenmiş bir teknik diyebilirim. Burada tabii bu tarz teknikler ilk uygulandığında daha az tespit yapılıyor ama zaman içerisinde teknik geliştikçe daha fazla noktadan, 8-10 noktadan destekleri adeta sanki memenin alt kısmından bir sütyen baleni oluşturur gibi bir destekleme yaptığımızda memeyi hacmini hiç küçültmeden, bütün damarlarını koruyarak, sinirlerini koruyarak, İçine de protez koymadan tamamen dekolte kısmına taşıyabiliyoruz. Yani aslında Peki, olması gereken yer. Peki bu ameliyatı olduktan sonra, şimdi orada bir protez de yok ya, ne kadar, kaç sene bu dikliği korur? Çünkü sonuçta yer çekimi diye bir şey var. Anatomimiz buna uygun mu? Ne kadar süre kullanabileceğiz bunu? Bizim aslında genel bütün ameliyatlar için klasik, yani 5-10 yıllık bir dönemde bu rahatlıkla devam edebilir diyebiliyoruz. Tabii Çünkü burada ömürlük olamıyor. ömürlük olamaz ama burada tabii şunu düşünebilirsiniz. Bu memenin sarkmasının için bir süre geçmesi gerekiyor. Yani bir kadın hamile kaldı, emzirdi, çocukları oldu. Yani belki bir 20-25 yıllık, 30 yıllık bir periyot geçti veya o ani olarak düşünüyoruz 2-3 yıllık bir periyot geçti ve meme bu hale geldi. Biz destekledikten sonra, anatomiyi eski haline getirdikten sonra tabii yine üzerinden uzun bir süre geçmesi gerekiyor ki tekrar aşağı doğru sarkmaya başlasın, eski haline gelsin. Ama benim genel izlenim veya tecrübem şu: ne olursa olsun tabii tekrardan bir bağ yapılanması oluşturduğumuz için yine aynı dönem yaşamazsa, mesela hamile kalmazsa, aşırı kilo kaybetmezse, bu durumda eskisi kadar asla sarkmıyor meme. Olsa bile eski haline geri dönmez diyoruz. Tamamen eski haline dönmez diyebiliyoruz. Yani aynı süreci tekrarla yaşaması gerekiyor eski haline dönmesi için tamamen. O da çok uzun yıllar alacağı için. Orada tabii dikkat ederlerse eğer, yani burada işte egzersiz, spor, diyet özellikle, yani aşırı kilo alıp vermezlerse, proteinden zengin beslenirlerse, yani genel aslında bu protein çok önemli çünkü kas yoğunluğu için. Dikkat etme gibi düşünmeyelim de aslında bunu hepimizin yapması gerekiyor, kadın erkek. Bu şekilde, çünkü vücudumuzu uzun yıllarca aynı şekilde idame ettirebiliyoruz. Peki meme küçüğü protez zaten çok sık kullanılan bir materyal artık. Meme küçültmeyi öneriyor musunuz? Tabii aynı şekilde meme... Gerçekten sağlıkla ilgili bir sıkıntı varsa... özellikle çok genç yaşlarda... genetik bir meme büyüklüğü varsa çok genç yaşlarda, 18 yaş itibariyle bir meme küçültme ameliyatı yapılabilir. Çünkü bunun birkaç aslında sebebi var. En büyük sebebi vücutta meydana getirdiği deformiteler, boyun ağrısı, sırt ağrısı, fıtıklar gibi veya meme altında pişikler gibi veya mantar hastalığına kadar gidebiliyor bu pişikler. Çok aşırı sarkmalarda. Aşırı sarkma ve aşırı büyüklükte. Bunun dışında tabii bir de sosyal anlamda bu kişiler sosyal anlamda da birazcık kendini kötü
kötü hissedebiliyor veya giyimle alakalı mesela bikini altı bulabiliyor ama aynı bedende üstünü bulamıyor. Evet, İç çamaşır bulmakta çok zorlanabiliyor. Yani çok böyle spesifik belli markaların iç çamaşırını almak zorunda kalabiliyor. Bu tabii maddi anlamda da bir külfet Kıyafet getiriyor. olarak da aynı şey geçerli. Kıyafette de aynı şekilde. Yani bir elbise giyeceğiz mesela alt Alt kısmına bedenin çok uyuyor ama 36 iken üst evet, bedeninde 36 42 oluyor mesela kullanamıyorsun. gibi. O durumlar tabii ciddi anlamda bir psikolojik veya sosyal bir problem de meydana getirebiliyor. Bu tarz hastalarda ben kesinlikle genç yaşta dahi olsa yani hamile kalmayı beklemeden, emzirme dönemini beklemeden bir meme küçültme yapılmasını çok sağlıklı görüyorum. Tabii annelik sonrası yani gebelik sonrası da yine aynı şikayetler olabilir. Sarkmanın yanında büyük de olabilir meme. Yani meme illa sarkık veya küçük olacak veya sarkık ve normal olacak diye bir durum da söz konusu değil. Eğer bu dönemde de bir büyüklük varsa yine dikleştirmeyle beraber küçültme yaparak hem fonksiyonel hem de estetik olarak daha böyle uygun hem bedenine uygun hem de sağlığına daha uygun bir şekil elde etme şansımız Evet, oluyor. çünkü biz kadınlar görselle ilgili şeylere çok takıldığımız için bu normal özel hayatımızda bizi mutsuz da edebiliyor. Hani insanlar sevgili seyirciler hani estetik yaptıran bir yerlerine bir şey yaptıran hanımları çok eleştirirler ya. Biraz da şöyle bakmak lazım. Kişi onu illa başkaları için yaptırmıyor. Kendini mutlu etmek için de yaptırıyor. Yani aynaya baktığında insanın kendini iyi hissetmesi gerçekten başkalarının ne düşündüğünden daha önemli diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı insan tanımında hem bedenen hem de ruhen yani psikolojik çok olarak da önemli. sağlıklı bir insan tanımı var. Tabii ki estetik ameliyatlar görünüş olarak çok ciddi etkiliyor insanları ama psikolojik anlamda da kendisinde eksik gördüğü veya fazla gördüğü bir Evet. şeyin olmaması yani daha kendisini tam olarak hissettiği şekilde bedeninin bir şekilde olması veya o algıya gelmesi de çok çok önemli. Yani biz hanımlar yaptırdığımız şeyleri illa başkaları için yaptırmıyoruz. Evet, öncelikle kendimiz için. Önce kendimiz için yaptırıyoruz. Peki meme ameliyatlarından sonra emzirme dönemi buna sakıncalı bir durum var mı? Emzirme dönemini rahatlıkla geçirebiliyor mu kişi? Aslında dikleştirmede de bahsettim. Dikleştirme yaparken çok ciddi bir küçültme yapacaksak memeye, memenin bütün dokusunu koruyabiliriz. Yani şurada gördüğünüz Çünkü meme süt dokusunun bezeleri çoğunu, var değil mi? süt bezelerin, evet. Aslında emzirmeyi bozan şey bu süt bezlerini almamız. Yani cerrahi anlamda oradan çıkartmamız. Süt bezlerini ne kadar korursanız emzirme ihtimali o kadar fazla olur. Ha, süt bezelerinin korunamadığı ameliyatlarda Evet. olabiliyor Tabii o zaman. şimdi bir memeye %50'den daha fazla küçülteceksek %50'den daha fazla meme bezi almamız demek bu. Ama buna rağmen emzirme olabilir. Bir kadın hiç ameliyat olmadan yine emziremeyebilir ki kadınların bir kısmında bunu görüyoruz. Yani gebelik sonrasında süt gelmeyebiliyor. Çünkü bu sadece anatomik bir durum değil, fizyolojik bir durum bununla beraber. Psikolojik de Kesinlikle etkili. bir sürü etkisi var. Yani bir organ sağlam olabilir ama işlevsiz olabilir. Bu beklenebilen bir şeydir. Tabii çoğunluğunda bunu görmüyoruz. Ama bu tabii biraz da şehir efsanesi gibi de diyebilirim. Yani kulaktan dolma bir bilgi. Yani meme ameliyatı yapıldıktan sonra emzirme bozulur. Tamamen bozulmaz. Hemen herkesin ilk söylediği meme protezi takıldı ya çocuk doğurursan. Meme protezinde aslında bu riski neredeyse hiç görmüyoruz. Çünkü meme protezini biz meme dokusunun altına veya buradaki kasın Kas altına altı koyuyoruz. diyoruz, değil mi? Kas altı da olsa, kas üstü de olsa meme protezi engellemeyi, emzirmeyi engellemiyor. Çünkü gördüğünüz gibi meme bezinin altında oluyor. O zaman meme bezinin demek ki fonksiyonu hiçbir Meme şey yok. küçültme aslında Evet, memeden doku etkiliyor. çıkarılan durumlarda, meme başının taşındığı durumlar, bunlar meme küçültme, meme dikleştirme veya protezli dikleştirme. Burada da tabii meme bezini taşıyoruz çünkü. Bu durumlarda ancak emzirmenin bozulabilme ihtimali olabilir ki bozulur diyemiyorum. Çünkü çoğu hastada bozulmadığını görüyorum. Siz tabii daha tecrübelisiniz. Peki doğum sonrası vücut değişiklikleri için en etkili tedavi yöntemi nedir? Doğum sonrasında memede sarkma, büyüyerek sarkma veya büyüme olabiliyor veya tam tersi küçülme olabiliyor. Bununla beraber özellikle karın bölgesi. Çünkü gebelikte karın bölgesi genişliyor, derisi gevşiyor. En çok deforme olan Ama yerlerden biri. sadece deri gevşemiyor. Deriyle beraber aslında karnımızın kas tabakası yani karın organlarımızı örten tabaka da gevşiyor. Aslında en büyük problem de buradan kaynaklanıyor. Biz bir karın germe ameliyatı yaparken genellikle 3 aşamada yaparız ameliyatı. Fazla yağ varsa fazla yağ dokusunu liposuction'la özel kanüllerle alırız.
Sonrasında bir deri fazlalığı varsa deri fazlalığını alırız. Ama aynı zamanda karnın ortasındaki kası, iki hatta bu genellikle orta hattan ayrılır bu kaslar gebekle beraber o genişlemeye bağlı olarak. Bu kası orta hatta birleştiririz. Böylece bir hastada oluşabilecek bir fıtığın önüne geçmiş oluruz. Karnı daha düz ve daha sıkı olur. Bu bazı hastalarda çok elzem bir şey. Çünkü bize genellikle karnın tam ortasında şişlikle veya ben çok spor yapıyorum, çok diyetime de dikkat ediyorum ve zayıfım. gitmiyor. Ama karnımın ortasında bir şişlik var. Devamlı kendimi şiş hissediyorum. Çok az bir şey yesem karnım hemen şişiyor. Çok çabuk gaz hissediyorum gibi şikayetlerle de gelebilirler. Bu hastanın ortak aslında özelliği o karın ortasındaki rektus kası dediğimiz kasın gevşemiş olması, orta hattan ayrılmış olması. Bunu da Sporla yerine sıkılaştırabiliyoruz. gelmiyor mu bu? Eğer gevşeklik varsa, orta hattan ayrılmayla beraber bir gevşeklik varsa onu anatomik olarak normal lokasyonuna getirmediğiniz sürece ne kadar spor yaparsanız yapın o Çok gevşeklik etkili devam eder. olamıyor. İlginçmiş o. Tabii. Ama son yıllarda zaten bu anlattığınız ameliyatları annelik estetiği değil mi adı altında, Evet. göğüs, karın germe hepsini bir Beraber arada. yapabiliyoruz. Tabii orada bizim özellikle meme ile karın beraber yapmak istememizin sebebi aynı bölgede, aynı lokasyonda olmaları ve beraber yapıldığında ameliyat anlamında, anestezi anlamında ek bir komplikasyon, ek bir hastaya yük getirmemesi. Daha kolay, daha hızlıca ikisini bir arada iyileşme Evet, süreci. Ve görsel olarak da aslında hem meme hem karın birlikte olduğu zaman bir bütünlük Tamamlamış sağlıyor. oluyor. Tabii ki Evet, daha aynı mutlu bölgede oluyor. oldukları için hem tamamlamış oluyorlar. Ben en çok şeyde görüyorum bunu. Mesela bir hastaya sadece meme estetiği yaptığımızda genellikle meme büyükse karnı göremeyebiliyor hasta. Meme estetiğinden sonra şunu diyorlar bana genellikle. Benim göbeğim de varmış hocam. Yani aslında varmış ama fark etmiyormuşum çünkü göremiyormuşum. Tabii bu durumda beraber ele almak, beraber yapmak hem süreci beraber yönetmesini sağlıyor. Ekstradan bir iyileşme süreci olmuyor hastanın. Tabii hem de o tam iyilik hali hastayı daha mutlu ediyor açıkçası. Aslında biraz da size öyle gelen hastayı, yani sadece göğüs için gelen hastanın siz zaten o göbek kısmını görebiliyorsunuz. Bütüncül değerlendiriyoruz. Doktorun aslında orada değerlendirmesi ve yönlendirmesi de daha önemli diye düşünüyorum. Peki şeylere gelelim. Bu ameliyatları yapıyoruz da en can alıcı biz kadınlar için o kalan izler. Evet. İzler ne kadar sürede geçebiliyor? Ya da hiç geçmeme olasılığı var mı? Burada aslında benim çok sevdiğim bir motto var. Adli tıpçılar kullanır. Her temas iz bırakır diye. Gerçekten öyle. Her temas iz bırakır. Özellikle vücuda kesi yapıyorsanız iz kaçınılmaz. Çünkü biz fetal dönem, yani anne karnından sonraki dönemde oluşan bütün travmalarda izle iyileşiyoruz. Anne karnında çok özel bir dönem bu dönem. Oluşan travmalarda iz kalmıyor. Çünkü burada yara eşmesi çok farklı. Ama erişkin bir insanın yara eşmesi tamamen izle olur. Yani skar dokusuyla olur. Tabi burada ne devreye geliyor? Hem cerrahi teknikler, yani o izin güzel kapatılması, dokulara saygılı kapatılması, travmatize edilmeden kapatılması. Bunun sonrasında özellikle izin planlanması. Biz izi vücutta doğal oluklara yerleştirmeye çalışıyoruz. Mesela meme için meme alt oluğuna yerleştirmeye çalışırız. Karında özellikle bikini çizgisinin, yani iç çamaşırının altına yerleştirmeye çalışırız. Bu durumda iz ne kadar uzun olursa olsun hasta bunu çok rahatlıkla kamufle edebilir, saklayabilir. Dikleştirme operasyonlarında sanırım değil mi? Biraz daha fazla iz kalabiliyor. Evet, ters T planlama ters T yapıldığından izi. dolayı, ama o da aslında çok doğal bir olukta kalıyor T'nin alt kısmı. Meme başı çok iyi iyileşiyor. Meme başında çünkü zaten bizim bir normal meme başı deri geçişimiz var. Bu iz çok belli olmuyor zaman Biraz da içerisinde. kişinin şeyle de alakalı, kendi cildiyle de alakalı. Bazı Kesinlikle. insanların cildi çok çabuk iyileşir. Aslında yara izi kalmaz. İz iyileşmesinde en büyük faktör kişinin genetiği. Yani Değil mi? Kesinlikle. bazen öyle hastalarla karşılaşıyorum ki aslında planlama çok kötü yapılmış, izin yeri de kötü ama o kadar iyileşmiş ki hasta da hiçbir şey yapmamış. Ne krem kullanmış, ne bir tedavi almış. Çok iyileşmiş. Ama belli bir yaştan sonra o olmuyor tabii. Bu belli bir yaşa kadar o Evet, yara yani iyileşmesi erişkin söz yaş. konusu. Aynen. Yani yaşlanma periyoduna kadar bu şekilde gidebiliyor. Sigara çok büyük bir faktör. Yani sigara izleri gerçekten çok kötü Zaten anlamda siz etkileyebiliyor. doktorlar ameliyata girmeden önce Evet, sigara içen bıraktırıyoruz. hastayı hiç sevmezsiniz. Evet. Aslında sevmeme demeyelim de bıraktırmaya çalışıyoruz. Hastanın iyiliği için bıraktırmaya çalışıyoruz özellikle. O süreci biliyorum ben. Ben sigara kullanmıyorum. Annem sigara içiyor maalesef. Ameliyata girmeden önce mesela doktor işte diyor ki bir 15 gün önce sigarayı bırak. O 15 günlük süreç neyi değiştiriyor? Aslında sigara kullanımı, yani daha sonra nikotinin hem bir erken dönem etkileri, akut etkileri var, bir de kronik etkisi var. Yani sigarayı niye istemiyoruz? Çünkü sigara kullanımı
bizim kan damarlarımızı büzen bir faktör sigara. Kan damarlarının büzülmesi demek o bölgeye iyi kan akışının olmaması demek. Ki bir yara dokusu iyileşirken kanlanmasının çok iyi olması lazım. Çok iyi olmazsa o bölgeye yeterince hücre gelmez ve bizim beklentimizin altında bir iyileşme gerçekleşir. En önemli sebebi aslında bu. O dönem bırakıldığında, yani 2-3 haftalık dönemde bırakıldığında veya en azından azaltığında Ya 2-3 bırakılmasa bile haftalık süre bile çok önemli, çok yani önemli. etki O bile ediyor. yeterli olabiliyor. Tabii bu sadece öncesi değil. Öncesi evet, ama sonrasında da yine 1-2-3 haftalık dönemde çok azaltılması veya bırakılmasını çok istiyoruz. Çünkü zaten yara iyileşmesinin ilk 3 haftası çok önemli. İlk 3 haftada iyi iyileşen bir yara sonrasında genellikle çok çok iyi gidiyor. Ya zaten burada konu böyle sigaraya gelmişken sevgili seyirciler, sigara gerçekten sağlığa zararlı. Sağlığımız için, cildimiz için, ebeveynseniz çocuklarınız için kötü örnek olmamak adına da sigara içilmemesi gerektiğini de buradan belirtelim. İyi bir örnek vermiş anlamında, olalım. evet. Sigaranın şeyini anladık. Ben onu çok merak ediyordum. Yani çünkü oradaki o kısacık süre, 15 günlük süre oradaki ameliyatı nasıl etkileyebilir ki, yani sigara içmemek diye. Kendi merakımı da gidermiş oldum. Peki tüm bu estetik operasyonlarından sonra her şey bitti. Hepsini yaptırdık. Annelik estetiği falan. Bunu koruyabilmek adına neler yapmalıyız? Çünkü bu süreç yenilenebilir dedik ama Evet. dış etkenlerle, kendimize iyi bakmamamızla ekstradan yapabileceğimiz şeyler var mı? Biz vücut şekillendirme ameliyatlarını aslında hastanın Ne artık kadar sürede spora dönebiliriz? en iyi halinde yapmak istiyoruz. Yani bir vücut şekillendirme ameliyatı olmak istiyorsanız meme olabilir, karın olabilir. Sonrasında hayat, günlük yaşantınızı artık değiştirmeniz lazım. Sigara başlıca bahsettik. Kesinlikle. Uzun durma. Yani tütünlerin hepsinden uzak duracağız. Düzenli spor yapacağız haftada en az 3 kez veya düzenli yürüyüş yapacağız en azından. Yani bir aktif spor yapmıyorsanız bile düzenli yürüyüşler hem kalp sağlığımız açısından hem beden sağlığımız açısından çok çok önemli. Diyet çok önemli. Birkaç kilo alıp verebilirsiniz. Bu Birkaç vücudunuzu kilo çok vücuda deformasyon etkilemez. yapacak bir şey Evet, değil. bu zaten yani hiç kilo alıp vermemek çok aslında normal günlük yaşamla bağdaşan bir şey de değil. Kilo alıp verebiliriz. Kötü dönemlerimiz olur, iyi dönemlerimiz olabilir. Yani belli dönemlerde hastalık geçirebiliriz. Bu çok doğal bir şey. Ama benim özellikle hastalarım için de vurguladığım şey bu. Yani ortalama 70 kilogram bir insan için düşünürsek 10 kilonun üzerinde kilo alıp verme vücudu tekrardan deforme edebiliyor. Kilo vermek istiyorsanız yine çok böyle hızlı diyetlerle değil. Çünkü çok sağlıklı değil hızlı diyet diyetler, yapmak. hızlı kilo vermeler Evet, zaten sağlık ayda açısından. 2-3 kilo, 3-4 kiloyu geçmeyecek şekilde bir egzersiz düzeniyle beraber tabii kişiye özel planlanmış bir diyetle, yine kulaktan dolma olmaması lazım. Hızlı kilo vermek iyi kilo vermek değil. Beslenme, yani ben hiçbir şey yemiyorum, hiç ekmek yemiyorum, işte hiç karbonhidrat almıyorum. Bu doğru değil. Bunu çok dengeli gitmesi lazım. Çünkü yağdan değil kastan kilo verirsiniz. Bu çok sağlıksız bir şey. Yağdan kilo kaybetmemiz lazım ve bu kiloyu da koruyacak şekilde bir diyet oluşturmamız lazım kendimize, ki bu kişisel planlanacak bir şey olduğu için, yani komşunuzun, arkadaşınızın yaptığı diyet uygulamanız sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir o Herkes anlamda. için farklı bir diyet uygulanmalı. Bu gerçekten önemli bir şey. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz buna çok dikkat etmeliler diye uyarıyoruz. Verdiğiniz bütün bilgiler için çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür Emre Bey. ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere tekrar inşallah diyelim.